Patara antik kenti, Santos Vadisi'nin güneybatı ucunda Antalya ve Fethiye kıyıları arasında yer alan bir arkeolojik sit alanıdır. Mitolojik tanrı Apollo'nun doğum yeri ve ona adanan kehanet merkezi olarak bilinir. Likya'nın en önemli kent limanlarından biridir. Tarihte Patara'nın varlığına dair ilk ürkütücü veriler kehanetten bahseden Herodotos ve Hekataios yazıtlarında görülmektedir. Likya'yı deviren Pers kralı Harpagos bir dönem bölgeyi yönetmiştir. 540 yılındaki Likya seferini anlatan ilk bilgiler Herodotos'ta geçmektedir. Daha önce kentin M.Ö. 6. yüzyıl öncesi varlığına dair yeterli tarihi ve arkeolojik bilgi bulunmamakla birlikte 1988 yılından itibaren aralıksız sürdürülen Patara kazılarında Tunç Çağı buluntularıyla birlikte ele geçen çanak çömlek parçaları gün ışığına çıkarılmıştır. Böylece daha önceki dönemlere ait bilgilere ulaşılmıştır. Tepecik sarnıcında genç Tunç Çağı veya erken demir çağına ait 2 adet pişmiş toprak figürün bulunması kalıcı bir yerleşiminin izlerini göstermektedir. Patara'nın en önemli yapılarından biri de erken Roma döneminde yapılan yol kılavuz anıtıdır. Patara nekropolü ve mezar mimarisi oldukça çeşitli ve zengindir. Klasik bir Likya kentine kıyasla erken dönemi simgeleyen az sayıda mezar bulunmaktadır. Öte yandan Patara'da Helenistik ve Roma dönemine ait birçok farklı mezar mimarisi bulunmuştur. Çeşitli anıt mezar tiplerini yansıtan yapılar genellikle liman çevresinde yer almaktadır. Kent mimarisine genel olarak bakıldığında hem dönemsel hem de mimari açıdan oldukça geniş ve gelişmiş olduğu görülmektedir. M.Ö. 13. yüzyıla ait Hitit metinlerinde şehrin adı Pata olarak geçmektedir. Tepecik Akropolü'nde ortaya çıkarılan seramik parçaları Orta Tunç Çağı özelliklerini taşırken, Tepecik eteklerinde bulunan Demir Çağı öncesine tarihlenen taş balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğini gösteriyor. Santos Vadisi'nde yelken açılabilen tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli bir kent olmaya devam eden Patara, Likya dilindeki yazıtlarda ve sikkelerde Patara olarak anılmaktadır. M.Ö. 3. yüzyılda Ptolemy tarafından yönetildiğinde Likya'nın önde gelen şehri oldu Patara. M.Ö. 2. yüzyılın başında Likya'nın Seleukos Krallığı'nın denetimine girmesiyle birlikte Likya'nın başkenti olarak kabul edilmiştir. Bu durum M.Ö. 167 ve 168'de Patara'nın Roma'ya karşı özerklik ve Rodos'a karşı bağımsızlığını kazanması Patara-Likya Birliği'nin başkenti olmasıyla resmiyet kazandı. Helenistik dönemde başkentte inşa edilen parlamento binası ve tiyatro gibi anıtsal yapılar da bu tarihsel süreçte paralellik göstermektedir. Efsaneye göre denizlerin, fırtınaların ve yüksek suların tanrısı Poseidon bir gün Likyalılara çok kızmış. O kadar kızmış ki her esişinde Patara'nın üzerine dalgalar ve yağmurlar yağdırmaya başlamış. Poseidon günlerce, haftalarca durmamış. Korku, pişmanlık ve endişe içinde olan Patara halkının duaları, adakları, büyüleri boşunaymış. Sonunda şehrin büyük kahinleri toplanıp karar vermişler. Likya'nın bütün kadınları birlik olmak için sahili dolduracak ve Tanrı Poseidon'a karşı soyunacaklardı. Likyalı kadınlar bu kumsalda toplanıp dalgalara karşı soyunmaya başlamışlar. Ve Poseidon utanmış, birdenbire her yer sessizlikle kaplanmış. Ne hırçın dalgalar ne de kum fırtınaları. Patara sahiline bir daha hırçın dalgalar gelmemiş. Orta Çağ boyunca önemini sürdüren Patara, Türklerin gelişiyle de önemli bir merkez olarak günümüze ulaşmıştır. Günümüz kalıntılarına sahip olan kentin girişi, görkemli ve iyi korunmuş Roma zafer takından geçmektedir. Kemer'in batısındaki tepenin yamaçlarında Likya tipi lahitlerin bulunduğu bir mezarlık alanı bulunmaktadır. Kentin diğer kalıntıları Vespasyan Hamamı, Korint Tapınağı, ana cadde, liman ve tahıl ambarı rahatlıkla görülebilmektedir. Tepenin kuzeybatısındaki bataklığın arkasındaki tahıl ambarı Patara'nın günümüze ulaşan anıtsal yapılarından biridir. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiştir. Tiyatronun kuzeyinde Likya Birliği'nin başkenti Patara'nın toplantılara ev sahipliği yaptığı parlamento binası yer alır.
Kentin suyu yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki İslamlar Köyü yakınlarındaki Kızıltepe yamacındaki kayalıktan getiriliyordu. Su kaynağıyla şehir arasında Fırnaz iskelesinin kuzeyinde Çukur Kemer olarak adlandırılan bölüm su yollarının en anıtsal kısmıdır. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyanın en güzel kumsallarından biri olarak bilinen Patara plajı, Antalya'nın Kaş ilçesinin batısındaki Gelemiş köyü sınırlarında yer almaktadır. Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olan Patara plajı adını Patara Antik Kenti'nden alıyor. Likya uygarlığı en eski Akdeniz uygarlıklarından biridir ve Patara, Lusya Birliği'nin başkentiydi. Mitolojiye göre Apollo'nun doğum yeridir ve Aziz Nikolaos'un burada doğduğu bilinmektedir. Yapılan kazılar Patara Antik Kenti'nin 2000 yıldan daha eski olduğunu ve antik tarihe ışık tutacak pek çok anıta sahip olduğunu göstermektedir. Şehirdeki en ilginç buluntulardan bazıları Buleteryon, tiyatro, antik deniz feneri, harika bir ana cadde, hamamlar ve tapınaklardır. Patara, Likya Birliği'nin limanı ve lig konferanslarının yapıldığı yerdi. Roma döneminde Patara, Roma'yı doğu illerine bağlayan bir liman olması ve aynı zamanda Roma eyalet valisinin ikametgahı olması nedeniyle hala önemini koruyordu. Patara'nın Apollo'nun kehanet merkezlerinden biri olduğuna inanılır. Patara'daki Apollon tapınağı Delphi'deki kadar üne sahiptir ve alametlerin kışları Patara'da, yazları Delos'ta geçirdiklerine inanılır. Bizans döneminde de önemini korumuştur Patara. Gerçek bir kişi olan Saint Nicholas, Pataralı zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve daha sonra Mira'ya giderek orada piskopos olmuştur. Milattan sonra 100 yılında inşa edilen 10 metre yüksekliğinde, 19 metre uzunluğunda 3 kemerli Roma kapısı sitenin ana girişini işaret ediyor. Kemer, Likya ve Pamfilya'nın Romalı valisi Proculus Metius Modestus tarafından yaptırılan bir su kemerinin tamamlanmasını kutlamaktadır. Kemer, Modestus ve akrabalarının heykelleriyle süslenmişti. Milattan sonra 103'te konsül oldu. Kapının yanında çok sayıda Roma dönemine ait rahit bulunmaktadır. Kemerin güneyinde hurma hamamı olarak da bilinen liman hamamı yer mozaikleriyle süslenmiştir. Güneydoğuda duvarın bir köşesinde Romalı bir yetkilinin ölen 4 yaşındaki kızını onurlandırmak için inşa ettiği milattan sonra 1. yüzyıldan kalma Marsiana tapınak mezarı vardır. Milattan sonra 1. yüzyıldan kalma büyük Vespanyas hamamları doğrudan güneyde duvar boyunca uzanmaktadır. Mayıs 2015'te bu noktalarda arkeolojik kazılar devam ediyordu. Batıda 13 metre genişliğinde sütunlu bir cadde limanı Agora'ya bağlamaktadır. Merkezi hamamlar bu caddenin kuzey ucunda, Agora ise güneyinde yer alıyordu. Boleteryon'un güneyinde Helenistik dönemlere dayanan ancak milattan sonra 147'de büyük bir depremin ardından İmparator Antoninus Pius döneminde genişletilip değiştirilen tiyatro yer alır. Alivyonlu limana doğru çıkıntı yapan yarımadanın yanında duvarları bozulmamış, tanımlanmayan Korint tarzı bir Roma tapınağı vardır. Limanın batı yakası boyunca İmparator Hadrian, her biri limana bakan ayrı bir kapısı olan, 8 depo odası olan büyük bir tahıl ambarı inşa etti. Yapı, Zeus ve Hera'ya benzetilen Hadrianus ve eşi Sabina'ya ait bir yazıtla halen ayaktadır. Limanın güneybatı köşesinde en az 22 metre boyunda bir deniz feneri tespit edilmiştir. Deniz feneri, milattan sonra 1. yüzyılın başlarına kadar uzanan, aslen bronz harflerle yazılmış birçok büyük yazıt içerir.